Venezuela ile alakalı son zamanlarda çok önemli gelişmeler var. Tüm dünyanın dilinde olan bu olay, yerel basınımızda pek fazla gündem olmayı başaramadı. Fakat ben Venezuela'yı her zaman ilgi çekici bulmuşumdur. Güney Amerika'nın en kuzeyinde yer alan bu ülke, Kolombiya, Brezilya ve Guyana ile sınır paylaşıyor. 916.445 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'den biraz daha geniş sınırlara sahip. Ülkenin ekonomik durumu malum. Bu yüzden Venezuela komşularıyla barış içerisinde bir siyaset yürütüyordu. Ancak son günlerde Guyana ile çok ciddi bir toprak anlaşmazlığı yaşıyorlar. Onlara göre Guyana'nın batısında yer alan yaklaşık 160 bin kilometrekarelik bir alan 19. yüzyıldan bu yana kendi toprakları. Bilmeyenler için ifade edeyim. Guyana zaten 214.970 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip bir ülke ve Venezuela'nın istediği bu bölge Guyana'nın neredeyse %70'ine denk düşüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, altın ve diğer doğal kaynaklar açısından çok zengin olan bu toprakları almak istediğini açıkça ifade etti. Eğer bu ilhak gerçekleşirse Venezuela topraklarını 1.076.000 kilometrekarenin üzerine çıkaracak ve Etiyopya'yı geçerek dünyanın en büyük 27. ülkesi olacak. Tüm bu olayların ardından Brezilya, Venezuela sınırına asker göndereceğini de açıkladı. Venezuela'nın Guyana toprakları üzerinde hak iddia etmesi Güney Amerika'yı yeniden şekillendirecek bir savaşı doğurabilir. Abone olup videoyu beğendiysen nedenleri ve sonuçları anlatmaya başlıyorum. 19. yüzyılın başlarında Gulf Oil adlı Amerikan şirketi tarafından bölgede petrol keşfedildi. Sonraki 10 yıllar boyunca özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yabancı petrol şirketleri ülkede operasyonlarını genişletti. Özellikle de John Davis'in, Rockefeller'in sahip olduğu şirketler güçlendi. Yatırımlar sonucunda petrol üretimi hızlıca arttı ve böylece Venezuela dünyanın en zengin petrol ihracatçılarından birine dönüştü. 1976'da Venezuela hükümeti petrol endüstrisini kamulaştırma kararı aldı. Bu kamulaştırma ülkenin ekonomik egemenliğine doğru önemli bir adım olarak görülse de yabancı şirketlerle gerilimlere yol açtı. 2014 yılına gelindiğinde Venezuela'nın petrol endüstrisinde büyük bir çöküş oldu. Uluslararası pazarda petrol fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı. Halihazırda zaten ekonomik ve yapısal sorunlarla mücadele eden Venezuela, petrol fiyatlarındaki bu düşüşten ağır bir şekilde etkilenmişti. Çünkü ülkenin geliri büyük ölçüde petrol ihracatına bağlıydı. Petrol gelirleri ve geleceği şekillendirecek ekonomik politikalar olmadan ülkenin düzlüğe çıkması imkansızdı. Öte yandan Venezuela şu anda bile dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesi olmasına rağmen Guyana'da bulunan rezervleri de gözüne dikmiş durumda. Elbette bu kararda Guyana'nın yeni bir petrol üreticisi olarak ortaya çıkmasının payı oldukça büyük. 2019'dan beri Guyana, gayri safi yurt içi hasılasını %62 oranında arttıran tek ülke oldu. 2028 hedefi ise günde 1.2 milyon varil üreterek küresel arzın %1.1'ini temsil etmek. Bu durum Guyana'nın deniz sınırlarının 200 deniz mili uzaklığa kadar petrol ve gaz araştırmaları yapabilmesinden kaynaklanıyor. İlk petrol keşifleri 2015 yılında ExxonMobil tarafından yapıldı. Bu durum Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlığı körükledi. Guyana kıyılarında yapılan yeni keşifler sonrasında 11 milyar petrol rezervine ulaşıldı. Haliyle bu durum Venezuela'nın Guyana üzerindeki geçmişten gelen haklarını yeniden güçlendirdi. Venezuela, Guyana'nın deniz bölgeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyor ve bu bölgelerde herhangi bir keşif veya çıkarma faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor. Pekala, bu iki ülke arasında geçmişten günümüze ulaşan sorunun kaynağı neydi? Bu anlaşmazlıkların kökeni 19. yüzyıla kadar uzanıyor ve basitçe Güney Amerika'daki İspanyol ve İngiliz kolonileri arasındaki sınırların net olarak belirlenmemesinden kaynaklanıyor. 1814'te Hollandalılar, Essequibo'nun da dahil olduğu birkaç kolonisini Birleşik Krallığa devretti ve İngilizler bu kolonileri birleştirerek Britanya Guyanası olarak bilinen tek bir koloni oluşturdular. Aradan geçen yıllar sonrasında Londra, Alman doğa bilimcisi Robert Schumburg'u koloninin batı sınırlarını belirlemesi için görevlendirdi. Böylece 1835'te Schumburg hattı oluşturuldu ve bu hat Orinoco Nehri'nin ağzında Britanya Guyanası ile Venezuela arasındaki sınırı belirledi. Ancak Venezuela belirlenen bu sınırları hiçbir zaman kabul etmedi. Essequibo bölgesinin kendi topraklarına ait olduğunu iddia ederek İngilizlerin yaptığı bu sınır hattına itiraz ettiler. Bu durum Venezuela tarafından Essequibo Nehri'nin kuzeyden güneye Guyana'yı kesen bölgesi de dahil olmak üzere tüm Britanya topraklarının talep edilmesine yol açtı ve iki ülke arasında diplomatik görüşmeler başlatıldı. Bu duruma pek de şaşırmamak lazım. Nerede petrol ya da altın rezervi varsa orada illegal bir İngiliz oyunu oluyor. İki ülke arasında diplomasi devam ederken bölgede büyük altın yatakları keşfedildi ve bu durum daha da kötüye gitti. Olayların devamında Britanya Guyanası ve Venezuela sınırını belirleyen Schumburg hattı olarak bilinen hat iki kez daha değişikliğe uğradı.
Birleşik Krallık bu değişiklikler sayesinde Venezuela'ya ait olan yaklaşık 141 bin kilometre karelik toprağı kendi sömürge bölgesine kattı. Yetmezmiş gibi 1887'de yine İngilizler tarafından tek taraflı olarak bir genişleme daha yapıldı. Bu sebepleri göz önünde bulundurunca Venezuela'nın neden Guyana ve Essequibo'ya ilgisi olduğu oldukça açık. Geçtiğimiz günlerde yani 3 Aralık'ta Venezuela'da yapılan referandumda halk, komşu Guyana'nın petrol zengini bölgesi Essequibo'nun ülkeye dahil edilmesi lehinde oy kullandı. Ulusal Seçim Konseyi'ne göre %95 oranında evet oyu çıktı. Referandumdan sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bize ait olanı geri almak için ilk adımları attık" cümlesini kurmuştu. Yani basitçe söylemek gerekirse Venezuela, Guyana'nın petrolüne gözünü dikmiş durumda. Öte yandan dünyanın en büyük petrol şirketleri de Guyana petrolü için büyük bir yarış içerisinde. Chevron adındaki Amerikan enerji şirketi 53 milyar dolarlık bir satın alım açıkladı ve yakında Guyana pazarında olacak. Tüm bunlar yaşanırken komşu Brezilya'da da hareketli saatler yaşanıyor. İşin ilginç yanı ise Venezuela ve Guyana'nın karayolları birbirine bağlanmıyor. İki ülke arasında toprak yoluyla bağlantı sağlayan hiçbir yol yok. Tek karayolu bağlantısı Brezilya üzerinden geçiyor. Birçok kişi farkında değil ama tam da bu yüzden dolayı Brezilya çatışmanın merkezi konumunda. Bu üç ülkenin sınır paylaştığı coğrafya aslında Amazon ormanlarıyla dolu ve bölge Amerika'nın en izoli bölgelerinden birisi. Guyana'ya yönelik olası saldırı olması durumunda ordunun kullanabileceği herhangi bir yol yok. Bu yüzden Venezuela ve Guyana gerginliğinde Brezilya anahtar rolünü oynuyor. Çünkü Venezuela gerçekten bu toprakları ilhak etmek istiyorsa bir kara operasyonu yönetmek zorunda ve böyle bir şey olacaksa bu plan kesinlikle Brezilya'yı içermek zorunda. Gerçeği söylemek gerekirse Venezuela'nın askeri müdahalesi lojistik açıdan zor görünüyor. Guyana ve Venezuela arasında devasa bir sınır paylaşımı olsa da Venezuela Essequibo'ya asker göndermek istiyorsa zorlu arazi koşulları nedeniyle ancak Brezilya topraklarından geçerek ilerleyebilir. Bu yüzden Brezilya'da hareketli saatler yaşanıyor ve gerek Guyana gerekse Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç sevk ediliyor. Velhasıl tüm bunlar yaşanırken Guyana Devlet Başkanı Muhammed İrfan Ali önümüzdeki saatler, günler ve aylarda korkulacak bir şey olmadığı güvencesini verdi. Bu arada İrfan Ali'nin Güney Amerika kıtasında görev yapan ikinci Müslüman devlet başkanı olduğunu da belirtmek isterim. Olaylar basitçe böyle. Fakat Venezuela'da gerçekleşen referanduma rağmen bu konu şu anda Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde. Buna rağmen Venezuela mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi olmadığını söylüyor. Venezuela gerçekten Guyana'nın %70'ini ilhak etmek mi istiyor? Yoksa tüm derdi petrol mü? Bunlar için şimdiden bir şey diyemesem de ilerleyen günler boyunca konunun takipçisi olacağım. Peki bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. 50.000 aboneye çok az kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.